Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi ve ilişkinizle ilgili neler düşünüyor? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi genel olarak ilişkinizle ilgili neler düşünüyor? Bunlara bakalım. Bedes, Munzur geldi. Şimdi öncelikle bu ilişkinin içerisinde ciddi şekilde tersliklerin arka arkaya geldiğini, adaletsizliklerin olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Bu adaletsizliği ilişki içerisinde sizler de birbirinize yapmış olabilirsiniz. Bu şekilde de düşünüyor olabilir. Ya da elde olmayan sebeplerden dolayı bazı tersliklerin olduğu ve aslında çok da adil olmayan bazı şeylerle karşılaştığınızı düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. Muzur kartıyla beraber aşkta acı çekmekten bahseder. Tutarlılıktan, fazla sabretmekten, sabredilmesini gerektiren bazı durumlardan bahseder. Zümrüt kartıyla beraber de Zümrüt kartı bize sıkıntıların üstesinden gelmekten bahseder. Genel olarak baktığımızda evet bu ilişki içerisinde bazı adaletsizlikler, yanlış davranışlar, yanlış şeylerle karşılaşılma durumları olmuş olabilir. Birbirinize karşı adaletsizlik yapmış olabilirsiniz. Ancak burada her ne olursa olsun bu sorunu, aradaki bu sıkıntılı süreci ya da süreçleri sabrederek aştığınızı düşünen bir aklınızdaki kişi var. Aşabileceğinizi düşünen bir aklınızdaki kişi var. Birbirinize karşı ciddi bir sevgi beslediğinizi düşünüyor aslında ve buradan sabredildiği, tutarlı bir şekilde bir şeyleri kaybetmemek adına çabalandığını düşünen bir aklınızdaki kişi var. Şimdi genel olarak kendisini ve sizi nasıl görüyor bu ilişkinin içerisinde bunlara bakalım. Gamhat ve Turan olarak geliyor kendisi. Şöyle, Turan çok kararsız bir karakterdir. Böyle çok ketum bir enerjisi vardır. Suskundur, tepkisizdir. Ne istediğini ya da ne düşündüğünü çok fazla anlayamazsınız aslında Turan karakterini. Ancak burada aslında arka planda birçok şeyi çalıştıran bir karakterdir. Yani ne kadar bir şey yapmıyormuş gibi görünse de genel manada aslında çabalayan bir enerjisi vardır. Birazcık böyle anne figürünü seven bir karakterdir. Çok fazla evi falan yönetebilecek bir enerjide değildir. Gamhat'ta da böyle çok fazla sorumluluk almaktan hoşlanmayan bir enerji vardır. Karakter aşık olursa sadık olur ama iki karakterde de birazcık böyle şey enerjisi vardır. Nasıl söyleyelim? Olmaması gereken ilişkilerin içerisine girme gibi bir durumları olabilir iki tarafında. Birazcık böyle bir enerjisi var diyebiliriz. Sadakatle ilgili ama gerçekten böyle severse, aşık olursa ciddi sadakat gösterebilecek enerjilerde biridir. Ama baktığımızda şunu söyleyebiliriz kendisiyle ilgili, aktarımı ile ilgili. Şimdi bu noktadan daha çok böyle ya ben sorumluluk istemiyorum. Ne istediğimi de bilmiyorum. İşte harekete geçebilirim de geçemem de. Yani ne olacağını bilmiyorum. Akışa bıraktım diyen bir enerjidedir aslında. Daha çok böyle beklemek, sisteme bırakmak ya da olacakların ne olacağını işte başkalarının karar vermesini sağlayan ya da bekleyen, isteyen bir enerjisi vardır. Daha çok böyle harekete geçmeye karşı bir blokajı olabilir. Harekete geçmeyen, olduğu yerde kalan, ilerleme ile ilgili sorunları olan bir karakter olarak geliyor ve değişime, dönüşüme, harekete geçmeye, hayatında bir şeyleri değiştirmeye direnen bir karakter olarak geliyor. Yani bu ilişki içerisinde aslında e, işte adaletsizlik var ama işte biz sabrediyoruz, sıkıntılar üstesinden gelinir diyen. Ama sıkıntıların üstesinden gelmesi adına da, sıkıntıları ortadan kaldırabilmek adına da çok da adım atmayan bir enerjisi var diyebiliriz. Sizi nasıl görüyor? Kendisi böyle ama sizi nasıl görüyor dediğimizde. Sizi kurban psikolojisinde görüyor. Her şeye sorun yaratan bir karakter olarak görüyor olabilir sizi. Hep kendi sorunlarınızla ilgilendiğinizi ve küçük sorunları bile çok büyük bir sorun haline getirdiğinizde düşünen bir enerjisi var. Yani size karşı bakış açısı var diyebiliriz. Ve bu noktada aslında sizin de böyle çok bağlanmak istemediğinizi, daha çok böyle ne istediğinizde sizin de çok bilmediğinizi düşünen bir enerjisi var. Tutku enerjinizin yüksek olduğunu düşünüyor. Nazik ve etkileyici olarak görüyor aslında sizi ama çok fazla sorumluluk almak istemeyen, daha çok yaşanılan bir sorun varsa, sıkıntı varsa karşı tarafı suçlayan bir enerji olarak görüyor sizi. Ama tutku olarak yüksek olduğunuzu, nazik ve böyle etkileyici bir yapınızın olduğunu da
düşünüyor. Bunun yanı sıra çok fazla gurur yaptığınızı, bazı olaylara çok fazla takılan bir enerjinizin olduğunu, gerçekleri görmekle ilgili biraz direndiğinizi düşünen bir enerjisi var. Yani sizinle gidiyor ki gerçekleri görmüyor çünkü işte gurur yapıyor, ego yapıyor. İşte olması gereken şeyleri net göremediği için de eyleme geçemiyor diyor sizinle ilgili. Ancak kendisi geçemiyor öyle mi? O da ayrı bir durum. Yükselme, zarar ve kontrol geldi. Aslında bir şeyler yapmak istiyor aklınızdaki kişi ama kontrol elden bırakmak istemiyor. Çünkü ciddi şekilde korkuyor. Yani kontrolü elden bırakırsa zarar göreceğini düşünen bir enerjisi var. Bu duygularını göstermekle ilgili de olabilir. Daha çok böyle tekrar aynı olayları yaşamak istemeyen bir enerjisi var. O yüzden böyle daha çok e, yükselse de ruhsal olarak da böyle kendini iyi bile hissetse çok fazla o alanda kendini göstermek istemiyor. Daha çok duygularını, davranışlarını, isteklerini kontrol altında tutmak zorunda olduğunu düşünüyor. Çünkü buradaki zorunluluk onun gözünde sanki duygularını gösterirse, isteklerini gösterirse eğer zarar göreceğine dair bazı inançları var diyebiliriz. Şimdi sizinle ilgili de burada daha çok böyle yani şunu söyleyebiliriz. İş hayatınıza çok önem verdiğinizi düşünüyor olabilir. Ya da çok fazla böyle maddi konularla ilgili beklentilerinizin olduğunu düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. Sizi daha çok böyle maddi ve parasal şeylerle ilgili değerlendiriyor. Kıtlık bilincinde olduğunuzu düşünüyor olabilir. Çok fazla güvensizlik çalıştırdığınızda, güven probleminiz olduğunu. Şimdi karşınızdaki kişiye çok böyle işte kıskançlık yapıyor olabilirsiniz, baskı uyguladığınızı düşünüyor olabilir. Böyle sürekli negatifte olduğunuzu, onun bir açığını aradığınızı düşünen bir enerjisi var diyebiliriz. Bunun yanı sıra kendisiyle ilgili bağlanmaktan ciddi şekilde korkan bir enerjisi var. Çünkü daha önce yaşadığı sıkıntılı süreçler olabilir, aldatılmış olabilir, aldatmış olabilir. Güvenle ilgili onun da aslında ciddi sorunları var ve o yüzden burada değiştirip dönüştürmesi gereken alanlar olduğunu, belki de birbirinizin hayatına girme sebebiniz bu olabilir. Ama özellikle aldatılma ile ilgili, bağlılıkla ilgili ciddi şekilde onun hayatını derinden etkileyen bazı durumların olduğunu söylüyor. Ama bu dönüşüme de çok da kendi açık değil diyebiliriz. Şimdi sizinle ilgili baktığımızda da sizin aslında öz değerle ilgili sorunlarınız olduğunu düşünüyor diyebilirim aklınızdaki kişi için. Sizi böyle görüyor. Bu da çok fazla verici olabilirsiniz ya da çok fazla sorun çıkarıyormuş gibi güvensiz hissettiriyor olabilirsiniz. Kendinize güvenmediğinizi hissettiriyor olabilirsiniz karşınızdaki kişi. Ve bu durum onu aslında ciddi şekilde sizinle ilgili işte kendinize değer vermediğiniz, özel eksikliğinizin olduğunu e, hissettiriyor olarak geliyor ve aslında sizin bir ciddi şekilde bağlantı kurma isteği içerisinde olduğunuzu söylüyor aklınızdaki kişi. Yani bu kişi evlilikle ilgili korkuları olan biri. Böyle geliyor. Sizin de görünürde aslında korkularınız var gibi ama onun gözünde baktığımızda aslında ne kadar korkuyor ya da istemiyor gibi görünseniz de aslında bağlantı kurmak istediğinizi, ilişkiyi daha üst seviyelere taşımak istediğinizi düşünen bir aklınızdaki kişi var. İlişkiye karşı bakış açısı böyleydi. Genel olarak ilişkin içerisindeki durumlarınıza karşı bakış açısı böyleydi. Şu an ki ilişkinizle ilgili değerlendirmesine bakalım. Geçmişte nasıl görüyordu bu ilişkinin geçmişini, şu an ve yakın gelecekle ilgili neler olabileceğini düşünüyor aklınızdaki kişi. Daha sonrasında da neler söylemek isterdi? Bunlara bakıp bitirelim. Şimdi ilişkinin başına baktığımızda değnek dokuzlusuyla beraber, şimdi değnek dokuzlusu korkulardan bahseder, duvar örmekten, yorgun düşmekten bahseder. Bu ilişkinin başında iki tarafta aslında çok ciddi ilişkilerle ilgili sorunlar yaşamış karakterler olabilir. Beklenmedik anda birbirinizin karşısına çıkmış olabilirsiniz. Ve hem korkularınızı birbirinizin tetiklemiş olabilirsiniz. Ancak burada ciddi şekilde o yorgunluğu da alan bir enerjiniz de olmuş olabilir birbirinize karşı. Yani o duvar örme durumu hala varmış ama aniden gelişen bazı durumlarla bu ilişkinin başladığını söylüyor aklınızdaki kişi. İlk etapta bu ilişki başlarken şöyle bir bakış açısı da olmuş olabilir. Ya bu ilişki ya da bu kişiyle yürümez ama yani denemek de istiyorum denilen bir durumun içerisinde ikiniz de aslında kalmış olabilirsiniz. Burada biraz korku, yani daha çok böyle acabalarla başlanan ani bir başlangıcın olduğunu söylüyor aklınızdaki kişi.
Şu an enerjisine bakarsak şu an neler olduğunu düşünüyor. Şu an daha çok böyle üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla mücadele edilen bir sürecin içerisinden geçtiğinizi düşünüyor aslında aklınızdaki kişi. Üçlü durumların içerisinde olabilirsiniz. Aile sorunu olabilir. Birbirinizden farklı yapılarınız olabilir. Bu ilişkinin içerisinde sorunlar yaratıyor olabilir. Ama her ne oluyorsa olsun kale gibi sağlam olduğunuzu düşünüyor. Bu ilişkinin sağlam olduğunu düşünüyor. Aslında biraz önceki baktığımız kartlerdeki durum da buydu. Evet, adaletsizlikler var, terslikler arka arkaya geliyor ama işte biz sabrederiz, biz acı çeksek de sabrederiz ve tüm sıkıntılar ortadan kalkar. Ancak şöyle bir ayrıntı var burada. Buna rağmen, yani böyle düşünüyor olmasına rağmen kendisi çok harekete geçip eyleme geçmek isteyen biri değil. Yani bekliyor ki sistem ya da bir şeyler düzelsin aradaki durumları. Yani daha çok evet sağlamız, bize bir şey olmaz, biz başkalarıyla mücadele ediyoruz ama çok da mücadele etmiyor. Öyle söyleyebilirim. Yakın gelecekle ilgili neler olabileceğini düşünüyor dediğimizde sandık kalbini kapatmak ve sakınmaktan bahseder. Hakikatleri gizlemek, saklamaktan bahseder. Kilitli bir gönülün onu açacak anahtarını beklemesinden bahseder. Yakın gelecekle ilgili kupa nasıl geldiği için, kadehleri nasıl geldiği için, kupası beklenmedik anda gelen aşktan, aşkla, sevgiyle atılan adımlardan bahseder. Şimdi burada beklediği bir şey var. Bir kart alalım. Daha çok karşıdan bekliyor gibi çünkü. Kupa Prensi. Kadehlerin çoğalanı geldi. Kupa Prensi geldi. Kupa Prensi eşinin şefkatli barışçıl tutumlarından bahseder. Daha çok burada aklınızdaki kişi kendi eyleme geçmektense kendi kalbinin anahtarını, o sandığın anahtarının sizde olduğunuz ve bu konuda sizin daha barışçıl, daha şefkatli adımlarla ona gelmenizi bekliyor diyebiliriz. Yani burada genel olarak kolektif bir açılım hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama karşınızdaki kişi daha çok kendi bir şeyler yapmaktansa sizin ya da genel olarak hayattan başkalarının bir şeyler yapmasını bekliyor diyebiliriz. Burası çok zorlayıcı bir durum ortaya çıkarıyor olabilir sizin için en azından. Şimdi gecenin mesajını alalım. Aldatma kartı geldi. Aldatan kendini aldatır. Aldatmada bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamına neden çektin bunu bul. Korkularınla yüzleş. Gerçek seni ortaya koy. Aldatma varsa sevgi yoktur. Gerçek olmayan bir şeyi sürdürmeye dedim. Şimdi özellikle aldatıldıysanız ki bu aldatılmayı şöyle söyleyebilirim. İlla bir partner durumu olmasına gerek yok. Size verilen sözler, söylenen yalanlar olabilir, kandırılma durumları olabilir. Bu noktada özellikle neden böyle bir ilişkin içerisindeyim, neden böyle birini hayatıma çekiyorum sorgulamanızda fayda var. Hayat okumasında şunu söyleyebilirim. Bir aldatma, kandırılma gibi bir durum yaşıyorsanız kendi iç dünyanızda kendinizi nerede aldattığınızı, nerede kandırdığınızı sorgulamanızda fayda var diyebiliriz. Bunun dışında da almanız gereken dersleri kendiniz değerlendirmelisiniz. Bu gece size neler söylemek isterdi? Fark ettim ki kimseyle asla bu kadar gerçek bir bağım olmayacak. Çünkü sen daha önce tanıdığım herkesten farklısın dedi. Kalbim aklımın açıklayamadığı şeyleri biliyor dedi. Açıklanamaz eş zamanlılıklarla işaretlenmiş bir karşılaşmada kozmik olarak bir araya getirildik. Birbirimizden ne kadar uzaklaşsak da ruhlarımız her zaman bağlı olacak. Muhtaçlığı bırakmalısın çünkü her zaman seni düşünüyorum ve senin beni özlediğin kadar ben de seni özlüyorum. Sen bir risktin, bir gizemdin ve tanıdığım en kesin şeydin adı. Seni seçerdim, 100 yaşamda, 100 dünyada, gerçekliğin herhangi bir versiyonunda seni bulur ve seni seçerdim dedi. Birinin tamamen gitmesine izin vermezsen sana geri dönemez. Senin olanı zaten kaybedemezsin dedi. Geri çekildiğimde kendi içine dönmen, kendi büyümene ve iyileşmene odaklanman gerekiyor dedi. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım, yanılmışım. Seni çok merak ediyorum. Kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Sana gelmeyi çok düşündüm dedi. Şimdi videoyu izleyen arkadaşım erkeksen eğer sana özel 3 mesaj daha alalım. Sen benim bu dünyada kendim gibi gördüğüm tek kişisin. Sensiz kendi kişisel iyileşmelerim üzerinde çalışıyorum.
Güvendiğim tek omuz sensin dedi. Çok da güzel resmedilmiş. Videoyu izleyen arkadaşım kadınsan eğer. Senin için de 3 mesaj alalım ve bitirelim. Hayatım boyunca ilk defa birinin kokusunu özlüyorum. Şimdi nerede ve kiminleysen beni hatırla ve dön lütfen dedi. Bu ilişkide erken kafasını karıştıran üçüncü kişiler var. Kararlarını alırken tüm fikirler ona ait değil dedi. Başkalarının ağzına bakarak senin gibi değerli birini kaybettiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Kimse yerini doldurmuyor. Ne çok sevmişim meğer değerini bilemeden dedi. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.